Sorguladılar bizi. Silahlı terör örgütüne üye olmak. Hani nerede silah diyorum? Yok. Çıkmak zorunda kaldım. Tüpraş ve Türk dolum tesisleri vardı. Bana iş vermeye başladı. 30 kadar firmanın da danışmanlığını yapıyordum. Firmamı kurdum. Burada elektrik davet işleri yapıyorum. Son 2 yıldan beri de solar paneller, invertörler üzerinde çalışıyoruz. Demek ki rızık Allah'tanmış. Diplomadan falan değilmiş yani. Uçağa binince tabii hüngür hüngür ağladım. Hiçbir yok yani. Yapılanları gördükçe, yani burası diyorsun tımarhane. Better days, not so far away. Türkçesi, iyi günler çok uzakta değil, sabredin. Kanada'dan herkese merhaba. Bugün tutunanlarda elektrik mühendisi Fahri Kayadelen Bey ile beraberiz. Fahri Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Kanada'ya. Hoş bulduk, sağ olasınız. İşten kalkıp buraya gelmiş gibisiniz. Ne iş yaparsınız tam olarak? Burada elektrik taahhüt işleri yapıyorum. Bu elektrik taahhüt işlerinin yanında bakım işleri de yapıyoruz. Son 2 yıldan beri de evlerde ve iş yerlerinde solar sistemler, solar paneller, invertörler üzerinde çalışıyoruz. Bir imalat yoktu, elektrik üretimi yoktu. Şimdi elektrik üretimi de yapıyoruz. Onun dağıtımını da yapıyoruz. Bunları konuşacağız daha uzun uzun. Ama öncesi itibariyle ben sizi bir tanımak istiyorum. Fahri Kayadelen kimdir? Fahri Kayadelen 1965 Derince İzmit doğumlu. 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu. Babam SEKA'da çalışıyordu, işçiydi. Annem ev hanımı, evde terzilik yapardı. İlk ve ortaokulu Derince'de okuduktan sonra liseyi İzmit Endüstri Meslek Lisesi Elektronik bölümünde bitirdim. Elektrik Mühendisliği Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesini kazandım. Orada değişik illerden gelen arkadaşlarla tanıştık. Onlarla teşvik mesaimiz artınca duygu düşünce dünyamız değişmeye başladı. Onlar nereye biz oraya, işte camiye. Öyle gidip gelip onlarla beraber olmak için ne yapabilirim diye sordum o zaman. Ortaokul öğrencilerine evde ders verin falan dediler. Matematik dersleri anlattım onlara. Fen dersleri anlattım ortaokul çocuklarına. Tabii o öğretmenlik şeyi bize biraz iyi geldi yani. Formasyon, bir şey öğretmek, birilerine faydalı olmak. Mühendis olmama rağmen 88 yılında üniversiteyi ben bitirince özel bir dershanede öğretmenlik yaptım. Matematik, geometri dersleri vermeye başladım İzmit'te. 93 yılının başında evlendim. O öğretmenlik yaparken tabii duygu düşünce dünyamız biraz Orta Asya'ya doğru kaymaya başladı. Ondan sonra Orta Asya'ya gittim. Kırgızistan'a gittim. Kızılkaya diye bir şehir. Ne gördünüz gidince? Rusların bıraktığı bir yıkılmış bir sistem vardı. Bit pazarından ev kurduk. İşte hanım vardı, bir de bir çocuk vardı 4 aylık. 2 katlı terk edilmiş bir hastanenin binasında başladık. Yani okul değildi başladığımız yer. Tuvaletler böyle kapısız, duvarsız. Onlara tuvalet bölmesi yapmak lazım, su getirmek lazım. Ama para bulamıyoruz. Para bulsak çimento bulamıyoruz. Çimento bulsak kum yok, tuğla yok. Yani öyle çok uğraştık yani bulmak için. Isıtıcı sistemleri yoktu. Oraya ısıtıcı sistem kurmaya çalıştık. Öyle başladık. 2000 yılında Türkiye'ye dönme kararı almıştım ben. 94'te gidip 2000'de. Çünkü Kırgızlar yetişmeye başladı, öğretmenler yetişmeye başladı. Bize çok ihtiyaç kalmadığını düşündüm ben. 2000'de ayrıldım. Evet, 2000'de geldiniz Türkiye. Sonra Mesleğime dönmeye karar verdim. 99'da deprem olmuştu. Deprem konutlarını yapan bir firmaya müracaat ettim ben. Elektrik mühendisi arıyorlarmış diye duymuştum. O da beni kabul etti. 12 tane şantiyenin koordinasyonunu yapıyorum. İşçilerin isteklerini, malzeme tedarikleri. Şubat krizi oldu 2001'de. Ve 2000'de girdiğim işten 2001'de ayrılmak zorunda kaldım. İşler durdu. Kendi şirketimi kurdum. Körfez'deydim ben. Tütün çiftlikte Tüpraş ve Türk dolum tesisleri vardı. Bana iş vermeye başladı. 1-2 derken referanslarımız arttı. 30 kadar firmanın da danışmanlığını yapıyordum. Fabrikaların bakımlarını yapıyordum. O zaman 6 kişilik ekibim vardı. Şirketimiz vardı, ev vardı, araba vardı, bir şeyler vardı. 2001 yılında kurduğumuz firmayı 2016 Temmuz 16'ya kadar devam ettim. evet, o kadar işinizi büyüttünüz, ekibinizle güzel işler yapıyorsunuz. Aslında söylediğiniz zaman neden çıktınız diye ben yine sormuş olayım. Çıkmak zorunda kaldım. Ortam biraz tuhaf olmuştu. Daha önceden de bizi 3 gün nezarete attılar. Sorguladılar bizi. Silahlı terör örgütüne üye olmak. Hani nerede silah diyorum? Yok. Yapılan şeyler ne? Niye burs verdin? Niye kurban verdin? Niye bankasya hesap açtın? Niye çocuğunu
özel okula yolladın? Niye çocuğunu özel dershaneye yolladın? Niye şu gazeteyi okudun? Niye bu dergiye abone yaptın? 2015 yılında da Körfez Vergi Dairesi beni vergi mükellefleri arasında vergi rekortmenleri listesine alıp bana ödül vermek istediler. Ertesi sene ne olduysa işte terör örgütüyle suçladılar. Baktım ki bu sorgulamalar çok mantıksız yani. Oradan çıkmadan dükkanı, iş yerini tahliye etmeyi, kapatmayı ve yurt dışına çıkmayı o zaman karar verdim. 1 Haziran, 2 Haziran arasında o nezaretli soğuk taşlarında yatarken, yok yere yatarken o zaman karar verdim. İşçilerin tazminatlarını verdim. Esnaflara borçlarımı ödedim. Terör örgütü üyesiyiz ya, kaçıyoruz ama borçlarımızı ödüyoruz yani. Ve 15 Temmuz olduğu zaman da günün geldiğini anladım ve valizimi topladım. Doğru Kanada'ya yola çıktım yani. O gece çıktım yani. Kanada'ya geldik ama Kanada'ya gelmeden önce işte havaalanından geçebilir miyiz, çıkabilir miyiz? Yüreğimiz hop hop atıyor. Pasaportumuz var, vizemiz var, her şeyimiz var ama adamların ne yapacağı belli olmadığı için. Polis kontrol noktasından geçinceye kadar akla karayı seçtik. Sonra geçtim yani. Uçağa binince tabii hüngür hüngür ağladım yani. Yani hiçbir yok yere. Ülkeyi terk ediyorsunuz. Sebepsiz yani. Uçakta çok ağladım. İşte biz terörist yaptılar yani. Bir gecede. Yani Kanada'ya gelince de işte çoluk yok, çocuk yok, meslek yok, iş yok, arayan yok, soran yok, para yok, pul yok. Ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Eskiden gelen arkadaşların söylediği şey dil öğrenin ve kendinize hedef koyun. 1 yıllık kursa başladım, İngilizce kursuna. Zaten devlet üstüne de para veriyor kursa git diye. Sabah 9'dan 3'e kadar kurs vardı. İngilizce kursu. 3'ten sonra kötü bir araba aldım. Pizza dağıttım. Bulaşık yıkama. Böyle kıvır zıvır işlere gittik yani. Herkesin yaptığı gibi. Ayakta durmak için. Buraların yerli firmalarına işe girdim. Elektrikçi olarak işe girdim ben. Yani bunlar sahada ne yapıyor? Teklif nasıl verilir? Malzeme nereden alınıyor? Kaça alınıyor? Bunların altyapısını bu 3 yıl bu firmalarda çalışırken öğrendim yani. 3 yılın sonunda tekrar buranın şartlarına göre sınava girdim. Şöyle 2 tane kitap, 750 sayfalık 2 tane kalın kitaptan. Bir tanesi elektrik kod kitabı, bir tanesi de iş güvenliği. Sınavda ilk seferde geçtim. O sınavları geçince bana Master Elektrik License'ı verdiler ve kontraktör lisansı verdiler. Tam anlamıyla mesleğime kavuşmuş oldum yani. Ondan sonra firmamı kurdum ve tekrar taahhüt işlerine başladım. Önemli gördüğüm hususlardan bir tanesi şuydu. Türkiye'ye dönmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü bir göz Türkiye'de, bir göz burada olursa başarılı olamaz dedim yani. Veya onun klasik bir tabiri var, gemileri yakmak diye bilirsiniz. Yani ilk geldiğim günden gemileri yaktım ben, dönmeyeceğim dedim. O kapıyı kapatınca Allah da size daha değişik kapılar açıyor yani. Mühendis arkadaşlarıma, meslektaşlarıma şunu söyleyebilirim. Hiç çekinmesinler. Ben 50 yaşından sonra geldim. İngilizce öğrendim. Teknik olarak burada uygulamaları öğrendim. Türkiye'deki yönetmeliklerle buradaki yönetmelikler tabii ki birbirinden farklı. Yani topraklamalar yönetmelikleri veya uygulama yönetmelikleri. Ama neticede yapamazsınız diye bir şey yok. Kesinlikle yapılabilir. Isıtma, soğutma, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi. Bunlar hepsi burada çok rahat çalışabilirler, çok rahat iş bulabilirler. Yeter ki meslekleri olsun. Yeter ki azim olsun. Dillerinde burada kurslar bedavaydı. Onlara giderek halledebilirler. Akşamları online kurslar var bedava. Bir şey daha söyleyeyim ben, yani laf lafa açıyor. Türkiye'de çalıştığım yıllarda, yani mühendis olarak taahhüt yaptığım yıllarda diplomamı kaybettiğimi gördüm hep rüyamda. Diplomamı kaybettim derken Yıldız Üniversitesi'nden aldığım elektrik mühendisliği diplomamın iptal edildiğini, eyvah ben şimdi ne yapacağım deyip böyle kabusla uyandım çoktur yani. Demek ki bir şeyler işaretmiş, kaybedecekmişiz bir gün. Şimdi anlıyorum ki o rüyalar burada çıktı. Diplomamız yok, hani elektrik mühendisliği diplomamız yok ama işimiz aynı. Demek ki rızık Allah'tanmış. Diplomadan falan değilmiş yani. Bir konuğumuz göç berekettir demişti. Zannederim o bereketi de görmüşsünüz hayatınızda. Fazlasıyla gördüm. Türkiye'de yaptığımız iş kapasitesinden daha fazla iş yapıyoruz. İkincisi, burada adam yerine konuyoruz.
Ben Kanada'yı daha iyi görüyorum. Amerika'dan daha iyi görüyorum birkaç yönden. Burada huzur var. İnsanlar birbiriyle Amerika'daki gibi beyaz siyah çatışması, İslamofobi, şu gibi bu gibi ırkçılık burada yok yani. Üçüncüsü dünya vatandaşı olduk. Kanada pasaportunu aldık. Ne Almanya'sı, ne Amerika'sı, ne İngiltere'si, ne Fransa'sı, ne başka bir yeri vize sormuyor. Ama Türk pasaportuyla bugün nice insanlar bir Avrupa'ya gitmeye çalışıyor, vize vermiyor. Amerika'ya gitmeye çalışıyor, İngiltere'ye gitmeye çalışıyor, vize alamıyor. Kanada'ya gelmeye çalışıyor, vize alamıyor. Herkes birbirine saygılı, trafikte kurallarına saygılı, oradan gireyim, buradan çıkayım yapmıyor. Ben burada mesela kimsenin kimseye korna çaldığını, işte önüme geçtin, bana yol vermedin diye bir şey yok. Bir gün bir yerde adres bakacağız abi. Köy yollarındayız, yani öyle bir şehir ortamı yok. Arabayı kenara çektik, Google Map'ten gideceğimiz yeri bulmaya çalışıyoruz. 3-5 dakika mı geçti, 10 dakika mı geçti ben bilmiyorum. Kafamızı telefondan kaldırınca baktık ki yolun kenarında başka bir adamın arabasının çıkışını blok etmişiz ve adam arabada bizi bekliyor. Korna çalmıyor yani. Özür dileriz falan diyor. Okay diyor. Don't worry, no problem. Evinden yola çıkışını kapatmışız yani ama adam orada bekliyor sakin. İngilizce konuşabiliyoruz insanlarla. Çocuklar hepsi konuşuyor. Onlar zaten bizden 2 derece, 5 derece daha iyi yani. Dünya vatandaşı olmanın keyfini onlar daha iyi yaşayacaklar. Hayatımızda adam yerine konmanın büyük bir refahını yaşıyoruz. Bunlar hicretin bereketi. Adam köyün içinden geçerken görüyorsunuz dışarıya bir tane masa atmış. Masanın üstüne yumurtalar koymuş. Para kesesi koymuş. Kavanoz koymuş. Bozuk paralar var içinde. Paranızı diyor oradaki kutuya atın. Eğer diyor bozuk para ihtiyacınız olursa kavanozda bir avuç şey var dolu. Bozuk para. Üstünü de oradan alın diyor. 50 yaşına kadar Türkiye'nin köylerine gitmedik mi? Gittik ama görmedim yani. Adamlarda güven var ve orada kimse de yok yani. Bizim memlekette olacak adam oradan yumurtaları bırak, parayı, kasasını, kavanozu her şeyi alır götürür ya. Hedeflerinize de ulaşmışsınız. Peki bundan sonrasıyla alakalı daha büyük hedefleriniz ne? Bu solar malzemelerinin ithalatını yapmak üzere de bir firma kurdum. Şu anda ithalat, ihracat yetkisi de aldım. O işi de işin içine katıp daha da büyümek istiyorum. Buradaki hedeflerimden bir tanesi de istihdam açıp Türkiye'den gelen veya başka ülkeden gelen göçmenlere iş sağlamak. Dünyadan ötürü kimse 1-2 metre kefen bezinden başka bir şey götürmüyor. Türkiye'deki çok mağdur insanlar var. Ailesi dışarıda, kendisi içeride, cezaevinde. Kendisi dışarıda, ailesi cezaevinde. Onlara maddi yardımlarda bulunmak. Ki bulunuyoruz da. Onun dışında dışarıdan gelen öğrencilere oluşturduğumuz vakıf vasıtasıyla burs veriyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evlerini tutuyoruz. Elimizden gelen ne varsa, o anda ihtiyaç neyse, gerek Türkiye'de gerek burada. Deprem oldu mesela. Bana ne demedik? Biz Türkiye'de değiliz. Buradan elimizden gelen maddi imkanları toplayıp halı battaniye gönderemezdik ancak para gönderebilirdik. Türkiye'ye de sahip çıkıyoruz. Buradaki insanlara da sahip çıkıp. Yoksa çalışmamızın bir manası yok yani. Yiyeceğimiz bir kap yemek yani. 4 sene elektrik kursu verdim. Türkiye'den gelen mesleği elektrikçi olmayan işte öğretmen arkadaşlara veya başka branştan sağlıkçı arkadaşlara bir meslek sahibi olsunlar diye. Türkçe öğretmeni burada ne yapabilir ki yani? Burada şey yok yani, karşılığı yok. Saysam bir 30 kişi master elektrikçi olarak çalışan arkadaşlarımız var. Tabii o kurslardan sonra bu işi benimseyip meslek edinen çok arkadaşımız da var şu anda. Bayağı bir arkadaşımız elektrikçi, müteahhit olarak çalışıyor şu anda. Kendi işlerini yapıyorlar. Hayatınızda birkaç göç olmuş. Göçün size öğrettiği en önemli şey ne oldu? Göçün bana öğrettiği şey dünyanın fani olduğu. Kırgızistan'a gittik 6 yıl, orada bir hayat kurduk. Hani dünyalık evdir, eşyadır, şudur, budur. Onları da orada bıraktık. Türkiye'de işte bir düzen kurduk. Evimiz vardı, iş yerimiz vardı, arabamız vardı, şirketimiz vardı. Hepsini bir günde bıraktık. 2 valizle tekrar buraya geldik. 0. Adamlar bir sürü şeyimize çöktü. Hiçbirini alamadan geldik yani. Ne oldu? Bir şey olmadı yani. Devam. Kabre 2 metre kefenle gideceğiz. Önemli olan orayı zenginleştirmek, orayı büyütmek. Orada hakkımızda şahitlik edecek insanların sayısını arttırmak. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazmak isteseydiniz ne yazardınız? Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmeyin derim. Emrolunduğun gibi dost doğru ol diyebilirim. Menfaat için de eğilmeyeceksin ki
Eğilenler yamuldular şu anda. Gördük yani. Türkiye'den ayrılırken duygulandınız. Özlüyor musunuz? Maalesef özleyemiyorum. Her gün yaptıkları, devam ettikleri zulmü yani nereye koyabiliriz ki yani? En son siz de duymuşsunuzdur yani. Kaç tane kız öğrenciyi, kız çocuklarını günlerce, aylarca takip etmişler. Niye şuraya gittin? Niye bowling oynadın? Niye evde İngilizce dersi çalıştın, matematik dersi çalıştın? Bu tür şeyler beni soğuttu. Şu şartlarda Türkiye'ye gitsem Silivri'den öteye gidemem yani. Nesini seveceğim yani. Onun için gitmeyi düşünmüyorum. Görmeyi düşünmüyorum. Ancak yılda bir, 2 yılda bir olursa, kapı açılırsa, imkan olursa, sıla-i rahim niyetiyle arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu, annemizi, kardeşlerimizi ziyarete gider geliriz. Ama onun dışında özlem yok. Dağ taşa özlem olmaz ki. Burada da var dağ taş. Sular burada da var. Gökyüzü burada da var. Ama o güzel hatıraları bulamayacağız. Sildiler, attılar ve o hatıraları yaşamak isteyenler de yaşatmıyorlar. Yapılan bir sürü haksızlıkların yanında memleketi nasıl soyup soğana çevirdikleri ortada. Tabirimi bağışlayın, parantez içinde söylüyorum. Tımarhanenin nesini özleyeyim ki ya? Tımarhane. Bana göre. Yapılanları gördükçe yani burası diyorsun tımarhane. Topluma karşı bir kırgınlığınız var mı? Topluma karşı kırgınlığım da var. Ya benim yıllarca yemek yedirdiğim, beraber camiye gittiğim insan bir gün sonra bana selam vermiyor, bana terörist diyor. Ha dese ki ya Fahri sen bana demiştin ki bir gün şu bıçakla ben şu soygunu yaptım veya şu gaspı yaptım veya sen şu hırsızlığı yaptın demiyor. Ne yaptın? Sen teröristsin. Ya ne yaptım ben? Hani bir şey söyle. Yok. Niye şu dergiye abone oldun? Niye bu gazeteye abone oldun? Ve toplumun bütününde bu var yani. Sorgulama yok. Yani demiyorlar ki 10 sene önce bunlar varken ülkemizde işte bu kadar kadın cinayetleri, işte sokak terörü, şudur budur yoktu. Şimdi bunlar yok, bu var demiyorlar. Ülkesini seven, işte ayrılırken gözyaşlarıyla ayrılan insanların yerine oraya koşa koşa gelen mafya babalarını, soyguncuları, işte başka ülkelerde ne ödüğü birisi insanları doldurdular. İyilerin yerine ne kadar kötü varsa hapishanelerden çıkardılar, sokağa saldılar. Ülkenin bu durumu acıtıyor mu sizi? Acıtmaz mı? Biz kimsenin batıp gitmesinden zevk almıyoruz ki. Yani. Ortalıkta bir sürü arsızın, hırsızın dolaşmasından kim zevk alabilir ki? Yani? Allah kurtarsın diye de dua ediyorum. Zulmün sonunu biz bilemeyiz. Biter ama ne zaman biteceğini Allah bilir. Fahri Bey, keyifli bir sohbet oldu. Son olarak ne demek istersiniz? Son olarak Türkiye'deki ve dünyadaki diğer arkadaşlarımıza şunu söylemek isterim. Umutlarını kaybetmesinler. İngilizce bir şarkı vardı. Ben buraya geldiğimde radyodan çok dinledim. Better Days, Not So Far Away diye bir dörtlük vardı. Türkçesi, iyi günler çok uzakta değil, sabredin. Better Days, Not So Far Away.